Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün son videom üzerinde bir soru cevap yapmak istemiştim. Sağ olun sizler de sorularınızı sormuşsunuz. Şimdi biraz o soruların üzerinden gidelim. Şimdi sıra sıra gideceğim. Zaten büyük ihtimalle siz de göreceksiniz videoda. Abi içerik konusunda festivallere git bence. Ve İzmir dışında yerlere gidersen daha iyi olur. Ya kanka şimdi bu festivaller evet biraz gidilmesi lazım. Bir İzmir fuarında vardı dövme festivali, dövme fuarı. Oraya gitmiştim. Ya eğlenceli oluyor ama tabii ki benim problemim şu biraz vakit ayırma konusunda problem yaşıyorum. Yani haftanın 6 günü çalışıyorum. İşte bugün cumartesi gibi. Bugün öğlene kadar çalışıyorum ama işte ev, aile vesaire biraz kendime de zaman ayırmam gerekiyor. Bayram oldu, seyran oldu derken biraz o problemi yaşıyorum yani. Sadece bu işle devam etsem hayatıma, bu işle kazansam zaten şöyle söyleyeyim kendime güveniyorum. Uçururum ben her konuda. Prodüksiyon vesaire, video kalitesinin daha da yukarılara çok rahat taşırım. Ama dediğim gibi zaman abi. Hepimizin zaman problemi var. Çapır'ın trafikte artıları eksileri. İzmir'de motorcu olarak yaşamanın artıları eksileri. Motokamp falan. Şimdi Çapır'ın trafikte artıları eksileri. Görünürsün. Bir scooter'a nazaran veya bir süper sporta nazaran, bir naked makineye nazaran. Şimdi heybetli, onlar da heybetli makineler eyvallah ama bunda hani şu şekilde geldiğin için abi ve ses çok gür olduğu için duyuluyorsun ve görünüyorsun ekstradan. Yani adamın aynaya bile bakmasına gerek yok. Çünkü hani karşıya bakarken şurayı da görüyorsun ya şuradan aynadan veya iç aynadan da arkayı görebiliyorsun. Dikkat çekiyorsun. Biraz egon okşanıyor. Heybetlisin. İnsanlar, motosikletle ilgilenmeyen insanlar sana biraz daha saygı duyuyor. Nedense insanlarda öyle bir algı var. Yani hiç motosikletle alakası yok vatandaşın ama bunu görünce yani şöyle bir bakıyor yani. Onun dışında keyifli. Yani sürüşü de keyifli. Çok hız beklemeyeceksin tabii doğal olarak ama sürüşü çok keyifli. Ben gayet memnunum ya. Ben şöyle söyleyeyim. Motosiklet kullanmaya devam ettiğim sürece büyük ihtimalle bu tarzın dışına çıkmayı düşünmüyorum. Eksileri şimdi büyük olduğu için hemen böyle aralara derelere girme olayı zaten yok. Yürütmesi biraz problemli. Eksi olarak söyleyebiliriz. Parça problemi var. Usta problemi en büyük problem. Bunu gören adam uğraşmak istemiyor. Çünkü niye uğraşsın ki bununla? Bununla 2 gün uğraşacak. Racing makine geliyor, enduro geliyor, bir şey geliyor. Parçası var, her şeyi var. Tak 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 tak. Senden 2 günde kazanacağı parayı ondan 2,5 saatte kazanıyor. O yüzden çok uğraşmak istemiyorlar. Sıkıntı yok. Biz yapıyoruz elimizden geldiği kadar ama elinizden gelmiyorsa böyle bir şey bunu yürütmek biraz problem. İzmir'de motosiklet kullanma konusuna gelince de valla sıkıntı yok ya. Yani ben memnunum. İzmir'in trafiği eskisi gibi değil. Daha çok yoğun. Tatil zamanlarında İzmir özelinde konuşuyorum. Biraz deliriyor insanlar. Delirdiği için biraz daha biz risk altına giriyoruz. Hobi amaçlı kullanıyorum aslında motosikleti. Haftanın işte 5 gün 6 günü işe geliyorsun. Devamlı motosikletle gelmiyorum. Veya gün içinde devamlı motosiklet kullanmıyorum. Ben arabayla geliyorum. Akşam arabayla gidiyorum. Çıkarsam motosikletle akşam çıkıyorum. Bu da benim için İzmir'de motosiklet kullanmak çok basitmiş gibi geliyor bana. Bence basit. Çünkü benim kullanım tarzıma göre basit. Ama sen devamlı İzmir'in içinde gezen vatandaşa sorsan bu soruyu belki diyecek ki aman aman diyecek abi hiç gerek yok ki. Belki diyecek İzmir'de motosiklet kullanma diyecek yani. Kullanma diyecek. Öyle bir şey de var. Öyle bir gerçeklik de var. Abi selamlar. Aleyküm selam. Kawasaki'nin Eliminator serisine merak saldım. Sence nasıl motor? Soru cevap videosuna da içerik olsun. Eyvallah. Şimdi baktım ben o motosiklete. Daha önceden haberim vardı. Çok dikkatimi çekmedi. Yeni girdi galiba Türkiye'ye onlar. 2024'te mi girdi? 23'te mi? 24'te galiba. Bu sene girdi. Ben fikirlerim çok sabit değil benim. Chopper Cruiser kullanacaksam ben V-Twin kullanacağım abi. Benim isteğim bu doğrultuda. Chopper Cruiser V olur abi. V-Twin olur. Onun üstündeki blok da galiba Kawasaki Ninja'nın bir bloğuymuş. 400'lün herhalde. Ses olarak tatmin etmez. Şimdi V-TV'nin sesiyle onu sen karşılaştıramazsın. Bana keyif vermiyor. Ben bunu sesi için, görünüşü için, keyifli kullanım için kullanıyorum, tercih ediyorum. Ama ben onu keyifli kullanmayacağım. Bunu biliyorum ben. Japondur onu söyleyeyim. Kalite olarak, parça kalitesi olarak ben bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Alır senelerce de rahat rahat kullanırsın. Benim beğendiğim bir model değil. Klasik tasarımdan uzaklaşmış, günümüze gelmiş. Yeni bir tarz olduğu için, yeni bir motosiklet olduğu için. Ben biraz daha tasarım olarak old school kalıyorum diyeyim. Fon kalitesi olacağına emin olabilirsin. Ama egzoz sesinden tatmin olmayacağına da emin olabilirsin. Öyle bir şey de var. Reis, şu anki motorun ya da gelecekteki motorun hakkında custom yapma fikrin var mı? Kesip biçip bobber yapmak vesaire bence çok güzel şeyler çıkarabilirsin. Tarzın çok iyi. Eyvallah teşekkür ederim. VN800'de çok güzel bobber oluyor. Çok araştırdım. İnanılmaz bir hava katıyor motosiklete. Bobber yapabilirim belki ilerleyen zamanlarda bunu yapabilirsem. Düşünüyorum. Yakın zamanda değiştirme durumunu düşünüyorum.
Ama bu ne zaman olur belli değil. Çünkü biliyorsun ekonomik durum devamlı günden güne değişiyor. Bubur yapabilirim. Eğer ki motosikleti değiştirmezsem bubur yapabilirim ama onda da mesela bazen eşimle biniyoruz biz. Ekstradan oraya tak çıkar böyle bir sele yapma durumumuz olabilir. Öyle bir şey düşünüyorum motosikleti değiştirmezsem. Teşekkürler sorun için. Chopper Cruiser motora başlamak istiyorum. Aklında başlangıca uygun bir motor var mı? Teşekkürler. O kadar geniş bir şey ki. Çok sana bağlı. Maddi olarak da sana bağlı. Sana da çok bağlı. Kaç yaşındasın? İlk motorun. Bunları güzel bir paket halinde yazsaydın bana çok güzel yönlendirebilirdim seni. Yani 1200 cc haleyle başlayan da var ama 40 yaşında mesela. O yüzden sordum. Biraz daha açsaymışsın keşke. Biraz da yaşın gençse Çin'le başlayabilirsin abi. Çok üzmeden ama yavaş yavaş, ince ince. Şimdi gelirler buraya yazarlar bir ton şey de. İşte Çinli motor mu öveceksin? Ya övmeyeceğim. Adam başlasın, biraz binsin, sürüş mekaniğini öğrensin. Çok fazla da zorlamadan, motorun da ciğerini sökmeden 3 ay 5 ay sonra zaten satmak isteyeceksin. Şimdi görüyorum yok işte Regal Raptor öyle oluyor. Cuba Superlight böyle oluyor. Baba sen nasıl kullanıyorsun ki motoru? Şimdi sen ne kullanıyorsun yani? Üzmeden etmeden görüyorum şanzımanı da alıyor, o oluyor, bu oluyor. Problemli bazı modelleri var, bazı serileri. Onları iyi araştırmak lazım. Bir Çinli ile başlayabilirsin. Şöyle bir şey yapabilirsin. Eski model Japon'la da başlayabilirsin. Yani zaten çok fazla kullanmayacaksın. Aradaki seçimi senin yapman lazım. Bunun belli bir kuralı yok. Şimdi herkes bir şey söylüyor ama ben de çok fazla işi karıştırmak istemiyorum. İşin aslı. Ben bilir kişi değilim. Benim kendime ait ilk motosikletim bu. Ben burada sanayideyim. Al şurada Ramzey var işte scooter. Ondan önce işte Bisa'nın bir tane 125'lik ne olduğu belli olmayan vitesli motoru var. Kanuni Seyhan vardı 125 cc. Onu sürdüm burada. Benim kendime ait gerçekten evet ben motor kullanacağım artık deyip aldığım motosiklet bu 800'lük. Yani ben doğru bir örnek miyim? Ben şunu sana diyebilirim belki. Ben 800 ile başladım. Evet mantıklı olarak 800 ile başladım. Ama scooter'a da bindim. Şuradan arka mahalleye bile gitsem bindim. Biliyorum. Ötekine de bindim. Yani bu dediğim gibi tamamen seninle alakalı bir şey. Çok genel bir cevap verdim ama inşallah yardımcı olabilmişimdir sana. Toplu sorularım var. İçinden uygun olanları cevaplarsan çok sevinirim. Keyifli sürüşler. Eyvallah. Kullandığın kamera ve mikrofon nedir? Kullandığım kamera DJI Osmo Action 4 abi. Adventure paket mi? Combo paket mi? Öyle bir şey. Bu batarya falan var içinde. 3 tane. O paket. Mikrofon da kask hani motovlog çektiğim zaman da Sony ECM LV1 kablolu mikrofon. Onu kullanıyorum. Arada bir dönüştürücü var. Boya marka. Onu da kullanıyorum. İşte bu tarz soru cevapları vesaire. Onlarda da DJI Mic 2'yi kullanıyorum. Chopper tarzına uygun kask önerin var mı? Valla Nazi kaskı takarsın. Çok takan var. Sana kalmış. Ben full face'çiyim. Ben full face takarım abi. Olmazsa olmazım oydu. Benim en pahalı ekipmanım full face kaskım. Hani biraz daha böyle sade bir model. Hatta şöyle göstereyim. Biraz daha sade bir model. Gayet memnunum. Tabii şuralarında şu hareketler var burada ama havalandırmalar vesaireler. Ama genel olarak çok agresif bir kask değil. HCC. Gayet de memnunum. Kaskın kullanımından, şeyinden. İçinde hazır güneş vizörümüz de var. Gayet memnunum. Bunu tavsiye edebilirim. Yüksek gidon kullanmak normal gidona göre zor mu? Ya ilk başlarda tabii biraz yadırgıyorsun. Alışıyor yani. Bence bu şekilde çok keyifli. Ve motosikleti gösteren de bu. Öyle söyleyeyim. Yani normal orijinal gidon göstermiyor abi motosikleti. Bunun hakkı bu bence. Ben öyle düşünüyorum. Dezavantajları neler? Şöyle bir şey diyebilirsin mesela. Hani direksiyon tam kilitleyip dönmek istediğin zaman biraz böyle kendini öne doğru atman lazım ki dengeyi sağlayabilesin. Çünkü şu şekilde tutuyorsun. Biraz böyle dengeyi sağlaman lazım. Onda biraz problem yaşayabilirsin. Onunla zaten hani ne zaman tam tur dönüş yapacaksın ki? Kaç kere yapacaksın ki bir sürüşünde mesela? Çok nadir. O belki bir dezavantaj sayılabilir. Onun dışında bence çok bir dezavantajı yok. 10 numara stil yani. Ben hastasıyım. Yüksek giden olacak abi. Benim olayım o. Virajda, kontrada. Ha, virajda, kontrada da bir sıkıntı olmuyor. Yani zaten kontra dediğin şey şimdi sola dönüyorsan şunu bir tık şöyle itiyorsun ya. Bunun mantığı olabiliyorsun. Yani zaten az itiyorsun yani. Çok kıvrak bir hareket yapma şansın yok. Hani motosikletin genel yapısı buna zaten izin vermiyor. Dolayısıyla virajlarda vesaire kontrada herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsun. Zaten dediğim gibi çok az veriyorsun yani o kontrayı. Hiç bence dediğim gibi tek dezavantajı benim için
O böyle tam tur dönüşlerde bazen problem oluyor. Problem de olmuyor, ona da alışıyorsun. Ama zor tabii ki. Yani bir naked makineyi öyle döndürmek çok basit. Ondan sonra buna geçiyorsun, kamyon gibi geliyor sana yani. Öyle bir şey oluyor. Harley Davidson Fatboy hakkında bilgin varsa düşüncelerini alabilir miyim? Abi Fatboy hakkında keşke bilgim olsa. Birincisi benim ulaşabileceğim bir motor değil. Daha çok ulaşabileceğim motosikletleri araştırıyorum. Hani bunun yerine belki bana bir Sportster sorsaydın düşüncelerimi söyleyebilirdim sana. Çok güzel bilgiler verebilirdim. Ama Fatboy şu anda benim ulaşabileceğim bir marka değil, model değil. O yüzden maalesef bir şey bilmediğim için bir şey söyleyemeyeceğim. Şey olarak, model olarak, tip olarak gözümün önünde. Babası. Yani hakikaten Fatboy. Hakikaten Fatboy. Sadece stilini biliyorum. Gözüme geliyor, canlanıyor gözümde. O kadar, hani teknik bir şeyini bilmiyorum. Chopper tarzı motosikletlerle 200-300 kilometre ufak tatil kaçamakları nasıl olur? 10 numara olur. Eşya da bağlayabilirsin. İşte heybe çanta atarsın. Şuraya bir tane gidon çantası koyarsın. Her türlü depolamanı da rahat rahat yaparsın. Hayatına devam edersin. Hiç problem olmaz. Tabii böyle biraz arazidir vesairedir. Oralara yani çok gelmeyen bir motor. Girmezsin herhalde diye düşünüyorum. Ama 200-300 kilometre güzel olur ya. Bir giderken bir kere bir yerde bir mola verirsin. Gayet rahat bir şekilde yolculuğun da keyfini çıkararak 10 numara bir kaçamak yaparsın yani. Güzel olur. Evet, şu sizi kurtaran Kazak Fahri Konsolos'un adını çok merak ediyorum. Ya aslında o işten bir şey çıkmayacak. Hani ben çok isim falan vermek istemiyorum ama ülke doğru bu arada. Güzel tahmin etmişsin. Kazakistan'da oldu bu mevzu. Adını da boş ver ya. Ama özelden yazarsan söylerim, sıkıntı yok. Soru cevap için Regal Raptor Daytona 250 alacağım hocam, bütçem yettiği için. Ne düşünüyorsun onun hakkında? Az önce aslında senin de bu sorunun cevabını verdim. Çok fazla üzmeyeceksin. Onun dışında işte motosiklet aldığın zaman muhakkak birine göster. Sağlam birine göster. Çok fazla yormadan, etmeden üzmezsen ben sana bir şey söyleyeyim. O da seni üzmez. Ama tabii senden önceki nasıl kullandı onu bilemezsin. Ama bu her bir motosiklet için risk. Çok fazla uzun sürede binmeyeceksen, ne bileyim 6 ay, 1 sene seni idare edebilir. Ya o motosikleti kullanan motovlogçular var yani baktığın zaman. Senelerden beri sürüyorlar o motosikleti. Ben şöyle düşünüyorum. Demek ki bir şekilde yürütülebiliyor bu iş. Stil olarak Çinlilerin arasında en iyisi. Umarım senin için yardımcı olabilmişimdir senin bu soruna. İlk motorun neydi ve kaç yaşında başladın? Kanka çok karışık. Çok karışık. Şimdi ben aşağı yukarı ortaokuldan beri yazları sanayide çalışıyorum. Yani orta 2'den beri desen. Orta 2, orta 3'ten beri. Yazları sanayideyim. Sonra işte liseyi bıraktık ettik vesaire. O zamandan bu yaşıma kadar sanayideydim. Burada Ramzey duruyor. Scooter. Hala da işte malzeme almaya gider geliriz. Onu kullanıyorduk. Kanuni vardı mesela 125 cc Seyhan modeli galiba. Hatırlamıyorum tam. Onu kullanıyorduk. Hep kullandım yani. Benim kendime ait ilk motorum budur abi. Eve de götürüp bindiğim, ettiğim, akşamları gezebildiğim motosikletim bu. Reis gidon orijinal mi sonradan mı taktırdın? Sonradan taktırdık. Abi sorum kısaca aslında eski çapır tipi motosiklet alınır mı? Kendim 23 yaşındayım. Yarı yaşım diyebiliriz. Baba alınır. Alınır yani. 2004, 2024, 20 sene. Riskleri var. Bu riski göze alman lazım. Biraz gözünü kapatıp girmen lazım bu işe. Alınır alınmaz değil. Bundan önce dediğim gibi ben Kawasaki NE500 bakmıştım. 98 modeldi galiba. Hatta Eskişehir'de bir arkadaşla konuşmuştuk, anlaşmıştık ama parayı denkleştiremedim ben. Bir şeyler oldu. Onu alamamıştım o zaman. O da 98 modeldi mesela. Ben alınır. Ben dalarım kafa gözü yani hiç fark etmez. Nevada 250 almayı planlıyorum abi. Bilgin var mı bilmiyorum ama fikir ve düşüncelerini alabilir miyim bir sonraki videoda? Biraz baktım. Kullananlar var. Memnun olan çok. Problem yaşayan da var. Bilmiyorum yani açıkçası çok net bir bilgim yok. Araştırdığım kadarıyla biliyorum. Nevada 250 ama çok duyuyorum ben. Gerek yorumların altına yazanlar var, videoların altına yazanlar var. Piyasada da bazen görüyorum, önüme çıkıyorlar. Hani net bir şey işte bana desen ki bunun kroniği var mı, bilmem nesi var mı, net bir cevap olmayacak. Ben şimdi sana burada yanlış anlama. Sallarım yani, al kanka süper motor, kroniği şu, kroniği bu derim. Ama ben hem kendimi kandırırım hem seni kandırmış olurum. Buna gerek yok. Bilmediğim bir şeyi de biliyorum diyemem. İnşallah herkesin gönlüne göre olur yani. Diyecek bir şey yok. Herkes bir yerinden tutmak, bir yerinden başlamak istiyor. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim. İnşallah sorularınıza düzgün cevaplar almışsınızdır benden. Olabildiğince içten olmaya çalıştım. Olabildiğince samimi olmaya çalıştım. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Videomu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.